Arkadaşlar bu arada şunun bilgisini de vereyim. Şey düşündüm, bir eksiğimiz vardı. Hani ayağın da yere eşit ve paralel şekilde basıyor olması lazım ki. Fakat burada da şöyle bir problem gelişti. Kaç balya çıkar? Yorumlar kısmında yazın. Bakalım doğru sayıyı bulabilecek miyiz? Benim tahminim şöyle de bir gelişme oldu. Merhaba arkadaşlar, ben Rıfat Erçetin. Yeni bir videodan hepinize merhaba. Arkadaşlar geçen günlerde ben Regras otunu biçtim. Fakat bununla ilgili size görüntü paylaşamadım. Çünkü kurban yoğunluğu çok fazlaydı. Video çekemedim. Şimdi bugün Regras otumuzu toplayacağız. Bununla ilgili görseller sizlere paylaşacağım. Ayrıca bazı bilgiler de, önemli bilgiler de aktaracağım Regras otu ve bu işle ilgili. Gelin hep birlikte videomuza başlayalım. Şimdi işe başlamadan önce ilk önce size aleti tanıtmak istiyorum. Çünkü geçenki alet ekipman tanıtım videomuzda ne yazık ki bu 40 ayak aletimizi tanıtmayı unutmuşuz. Gelin işe başlamadan önce onunla ilgili de kısaca bilgiler vereyim size. Bu aletimizin adı 40 ayak diye geçiyor. Bazı bölgelerde papatya da deniyor. İşte otları topladığımız bir alet. 4 diskli diyebiliriz. Senelerdir kullandığımız bir ekipman. Birçok işimizi görüyor. Fakat bu alet arkadaşlar işte yulaf gibi çok yığınlı olan otları toplarken biraz yığma yapabiliyor. Görüyor. En önemli dikkat edilmesi kısımlarından biri bu aleti kullanırken şöyle göstereyim. 4 tane ayağın da yere eşit ve paralel şekilde basıyor olması lazım ki altta otları bırakmasın. Şimdi gelin hep birlikte toplamaya, otlarımızı başlayalım. Arkadaşlar şimdi işe başlıyoruz. Yavaş yavaş, hiç acelemiz yok. Nasıl olsa kendi işimiz. Şimdi Regras otu ile ilgili de birkaç bir şey söyleyeceğim. Regras otu deyince insanlar bazıları normal bir işte otmuş, samanmış, buğday samanıymış gibi düşünebiliyorlar. Aslında Regras hiç öyle de bir ot değil. Yani kaba yemlerden en kaliteli, kaba yemlerin içinde en kaliteli otlardan birisi diyebilirim. Ben bu otu özellikle mesela kuzularıma yedirmeyi tercih ediyorum. Daha önceki videolarda da zaten bu Regras son durumu videosu var. Onun linkini de şuraya koyarım. Oradan daha detaylı bilgiler verdim Regras'la ilgili. Oradan da açıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Sıra başına geldik. Şimdi geri dönüyoruz. Otlarımız kurumuş ve çok güzel olmuş. Yarın bunu büyük ihtimal balya yaparız, yani bir terslik olmazsa. Gördüğünüz gibi 4 tane sırayı birleştiriyorum arkadaşlar. Giderken 2 tanesini birleştirmiştim. Şimdi de 2 tanesini getiriyorum. Ne oluyor? Ortada 4 tanesi buluşmuş oluyor. Bunu böyle yapmamın sebebi çok fazla bir ot yok yerde. Ama bu ot yoğunluğu daha fazla olsaydı daha hızlı kuruyabilmesi için 3 tanesini birleştirecektim arkadaşlar. Ama bu 4 taneyi de birleştirirken dikkat etmemiz gerekenlerden bir tanesi 4 sıranın da hareket etmesi. Yani yerden kesiliyor gibi olup hareket etmesi gerekiyor. Ona çok dikkat etmemiz gerekiyor.
Şöyle görüyor musunuz bilmiyorum. Şurada bu taraf bitti. Bu sırayı yapmış olduk. Direkt makineci gelip bunu balya yapabilir. Şimdi size balyayla da bilgi vereyim. Balyacıyla görüştüm. Bir aksilik olmazsa yarın gelecek. Bu otları büyük balya yapacağız. Fakat aksilik olur da büyük balyacı gelemezse küçük balya yapacağız. İşte ben aslında küçük balya yapma taraftarı değilim. Neden değilim? Küçük balyayı taşıması, nakliyesi falan bir dert, problem. Bakalım ama hayırlısı, inşallah büyük balyacı gelir. Büyük balya yapabiliriz. Ben de size onunla ilgili hem görseller hem bilgiler paylaşırım. Neden büyük balyayı tercih ediyorum? Büyük balyanın nakliyesi çok kolay arkadaşlar. Yani makineyle oluyor, traktörle oluyor. Küçük balyaysa işte yanımıza küçük balyaları taşımak için yardımcı arkadaş bulmamız falan gerekebiliyor. Yardımcı arkadaşı her istediğimiz zaman bulamıyoruz. Bu balya işini herkes yapmak istemiyor sıcakta, çünkü zor bir iş arkadaşlar. Onun dışında bize maliyetli olabiliyor. Ne gibi maliyet derseniz, yani bir bağlamaya ayrı para vermiş oluyoruz, taşımaya ayrı para vermiş oluyoruz. Onun için inşallah büyük balya olur. Olmazsa da yapacak bir şey yok. Malımızın da yerde kalacak hali yok. Küçük balya yapıp kaldıracağız. Şu anda bizim bölgemizde de büyük balya makine sayısı az. Büyük balya makinesi sayısı az olduğundan da talep çok. Haklı olarak da o işi yapan abiler her işe yetişemeyebiliyorlar. Fakat zamanla ben bu büyük balya işinin çok daha yaygınlaşacağına inanıyorum ve bunu düşünüyorum. Çünkü iş gücü her geçen gün azalıyor. Yardımcı arkadaş bulmakta çok zorlanıyoruz. Yani özellikle tarımda çalışmak istemiyor insanlar. Tarım yapmak istemiyorlar. Tek işlerimizi bile o yönde yapıyoruz diyebilirim. Yani benim gördüğünüz gibi mesela hep yaptığım işler makineyle hasat olacak. İnsan gücüne en az ihtiyaç duyulan işleri tercih ediyorum arkadaşlar. Gelin. Şimdi arkadaşlar, attığımız videolara sizlerden çok güzel
yorumlar geliyor. Bu da beni açıkçası bu video çekimlerini geliştirmem için falan çok motive ediyor. Yani hepinize de teşekkürler yorumlarınız ve beğenileriniz için. Kendimi geliştireyim falan derken düşündüm, bir eksiğimiz vardı. Mikrofon. O da bu videoda belki fark etmişsinizdir. Bir yaka mikrofonu edindim. Sesimi daha iyi alabilmeniz için. DJI'ın Mini modeli. Reklam değildir. Kendi paramla satın aldım. Onun hakkında da düşüncelerimi, yorumlarımı söyleyeyim. Ses kalitesi, kaydı bence iyi. Ben öyle zaten çok profesyonel de değilim bu konularda. Yani çok böyle bu mikrofon üzerine yorum yapacak kadar. Ama tabii kendi görüşlerimi de size belirteceğim. İşte ses kalitesi falan iyi, okey. Ama az önce hadi dedim bir dış çekim yapayım arkadaşlar. Kullanım kılavuzunda yazıyordu mikrofonun. İşte 400 metreye kadar işte mesafede ses kaydı sağlar diye. Benim şu an başladığım konumda tarlanın diğer ucu 200 metre, ya var ya yok. Oraya koydum kamerayı. İşte dış çekim yaparken de aynı zamanda size bazı şeyler anlatayım buradan diye. Sonra görüntüyü açtım, bir baktım arkadaşlar. Görüntü var, ses yok. Ben 20 metre gittikten sonra ses kopmuş. Yani ya ayarını yapamadım ben. Bilmiyorum artık. Bu konuyla ilgili bir bilginiz varsa yorumlara yazarsanız sevinirim, ama bu mikrofonun kullanım kılavuzunda belirttikleri gibi 400 metre menzili yok benim tecrübelerime göre. Şöyle de bir gelişme oldu. Balyacıyı aradım arkadaşlar. Az önce de bahsettiğim gibi büyük balya yapmak istiyorum ama büyük balyacının işleri çok yoğunmuş. Ben 3-4 gün sonra anca gelebilirim dedi. Ben de hemen yarın bu otu buradan kaldırıp arkasından da hemen sulamaya başlamam lazım. Tamburlu sulama makinemizle sulayacağız burayı. Onunla ilgili de tamburlu sulama makinesinin işte kullanımı ile ilgili, faydaları ile ilgili detaylı bir videoda gelecek. Konu açılmışken ondan da bahsetmek istedim. Hemen sulamam lazım çünkü topraklar kurudu. Bu haliyle sürersek bu toprağı çok tezek getirir. O tezeyi parçalamamız çok zor, ufalamamız çok zor. Tozun toprağın içinde de çok zor oluyor o işler. Onun için tamburlu sulama makinemizle ben burayı ve koyunları yaydığımız şu diğer kısmı da komple sulayıp artık bilemiyorum ama ya pullukla ya da patlatmayla güzelce sürdükten sonra radyatörünü çekip mısırlarımızı ekeceğiz arkadaşlar. Onun da bilgisini vermiş olayım. Onun için balyayı hemen kaldırmam lazım. Gecikmemesi lazım. Ben de ufak balya yapan arkadaşımızı aradım. O gelecek, yarın ufak balya yapacak. Fakat burada da şöyle bir problem gelişti. Kimle taşıyacağız? Bakalım taşımaya şimdi yanımıza yardımcı arkadaş arıyoruz. Buradan balyaları kaldırıp içeri götürecek bir arkadaşla bunları taşırsak hemen sulamaya başlarız. Biz de hiç vakit kaybetmeden otumuz kalkmış olur yarın. Bu işler işte bir o kadar güzel, bir o kadar keyifli. En azından kendi adıma çok severek yapıyorum. Ama gel gelelim işte bu işlerde yardımcı insan bulmak çok zor. Artık gençler bu işleri ne yazık ki tercih etmiyorlar. Yani onları da tercih etmemelerinden ötürü kızmamak lazım.
Onların da kendilerine göre geçerli muhakkak sebepleri vardır. Bu arada tahminleri yorumlar kısmında yazın bakalım. Buradan sizce kaç balya çıkar? Yorumlar kısmında yazın. Bakalım doğru sayıyı bulabilecek miyiz? Benim tahminim bu 18 dönüm tarladan 160 balya çıkar diye ben tahmin ediyorum. Siz de yorumlara tahminlerinizi yazın. Şimdi ben kamerayı şuraya koyacağım. Biraz diş çekim yapacağım hızlandırılmış. Yine ondan sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar bu arada şunun bilgisini de vereyim. İlk başta videonun ilk başlangıcında 4 tane sırayı bir araya getireceğimi söylemiştim size. Ve evet ilk başlarda öyle yaptık. Ama daha sonra baktım ki içteki 2 sıra pek düzgün toplanmıyor. O yüzden şu anda 3 tanesini bir araya getirmeye başladım. Aşağıya doğru giderken bu yönde 2 tanesini alıyorum. Dönüşte de bir tane bu taraftan alıp birleştiriyorum. Hatta size şöyle de göstereyim. Şimdi şu anda şu 2 sırayı böyle buraya topluyorum arkadaşlar. Dönüşte de yukarı doğru gelirken de şu sırayı buraya alıp toplayacağım. Öyle daha güzel oluyor. Hepsi çevrilmiş oluyor. Ve böylece de kurumayan kısım kalmayacak. Şimdi tekrar hızlandırılmış görüntülere devam edelim.
Evet arkadaşlar, bu ot toplama işinin de sonuna doğru yaklaştık sayılır. Bu tarafları gördüğünüz gibi komple toparladık. Sadece şu önümüzde gördüğünüz alanlar kaldı. Buraları da topladık mı bitiyor. Daha sonrasında da az önce bahsettiğim gibi şöyle durup anlatayım size. Hem bu tarlayı hem de koyunları yaydığımız şu yandaki tarlayı ilk önce sulayıp daha sonrasında da mısır ekimi için süreceğiz ve mısır ekimine hazırlayacağız. Hep birlikte bu anlara da şahit olacağız arkadaşlar. Siz de benimle birlikte şahit olacaksınız. Arkadaşlar şimdi tarla böyle bu tarafları bitti. Şimdi sadece şu kısımları, şu gördüğünüz alanı şöyle şuraya toplayacağım. Daha sonrasında da ileriki de tarlanın başına aynı şekilde topladım mı işimiz bitiyor. Tarlanın bu baş kısımlarında pek de ot var denilemez ama artık Allah ne verdiyse bereket versin. Yerde bırakmayacağız. Olduğu kadarını toplayacağız yani. Şimdi de gördüğünüz gibi tam sınırı gidiyorum. Sonra bir daha gidip geldiğim zaman bu sınır tarafı da bitmiş oluyor. Evet arkadaşlar, Allah'ın izniyle şöyle göstereyim. Gayet güzel namlularımızı yaptık. Çok da güzel oldu. Kazasız belasız bu işimizi de bitirdik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hepinize selamlar. Hoşça kalın.